Herkese merhaba. Bugün sizlere BYD markasının plug-in hibrit modeli olan BYD DMi CLU modelini tanıtmaya çalışacağız. Videoya başlamadan önce arkadaşlar, kanalımız henüz daha çok yeni. O yüzden videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız bize destek olmuş olursunuz ve bizi mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle aracın dışından tanıtmaya başlayayım arkadaşlar size. Araç gerçekten heybetli bir araç. Şöyle önden de, ön profilden de göstereyim. Ön görünüş de bu şekilde. Burada hava çıkışları var ve 360 derece kameranın ön kamerası da burada yer alıyor. Aracın farları LED matris farlar ve burada bir LED gündüz aydınlatması yer alıyor. Araç gerçekten heybetli bir araç. Uzunluğu yaklaşık 4775 mm. Yüksekliği de 1670 mm. Aracın genişliği yaklaşık 1890 mm arkadaşlar. Geniş bir araç. Yani heybetli bir araç. Şöyle göstereyim. Aracın jantları da çok şık. Lastik ölçüleri de burada yer alıyor. 235 50 R19. Jantlar da gayet güzel. Lastikler de Michelin marka. Kaliteli lastikler kullanmışlar. Michelin Primacy. Aracın arka tarafından başlayalım. Aracın arka tarafı gerçekten ben çok beğendim arkadaşlar. Çok şık gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi farklı bir tasarım, güzel olmuş. Boydan boya bir arka stop yer alıyor, grubu yer alıyor, LED. Şurada BYD tek yazısını görebilirsiniz ve 3 boyutlu yapılmış ve güzel LED aydınlatmalar mevcut. Üst tarafta da şöyle boydan boya bir fren lambası, LED fren lambası aydınlatması var. Üst tarafta bir köpek balığı anten yer alıyor. Aracın bagajına bakalım. Sonra şurada geri kamerası da mevcut. Aracın bagajı elektrikli açılıyor arkadaşlar. Şöyle bagajı göstereyim size. Bagajda 2 tane LED aydınlatma mevcut. Hem burada hem burada. Sağda solda burada. Malzeme koyacağınız güzel bir yer var. Bagajı 552 litre arkadaşlar. Koltukları yatırınca 1440 litreye civarında oluyor sanırım. Burada panzot mevcut. Panzot da gerçekten çok kaliteli. Ağır. Bagajın alt kısmında lastik tamir kiti var. Saklamaları var. Bu alan da kaliteli ve düz. Yükleme eşiği düz. Bu sanırım 2 bölme. Bunu yukarıda alabiliyorsunuz. Daha bir üst kademede alabiliyorsunuz. Ya da isterseniz alttaki alanı çıkartıp bagajın alt kısmını daha derin yapabilirsiniz. Burada bir şarj kablosu var. Araç plug-in hibrit olduğu için şarj edebiliyorsunuz. Bagaj elektrikli açıp kapanabiliyor. Kapatalım. Kapanması da gayet iyi bence, yeterli. Uyarı da vermiyor diğer araçlar gibi. Bu da değişik. Aracın arka kısmına gelecek olursak şöyle malzeme kalitesinden bahsedeyim size. Buralarda yumuşak deri kullanılmış arkadaşlar. Şurada bir alüminyum çıta var. Üstlerinde alüminyum çıta var. Burada parlak bir piyano bilek detay kullanılmış. Bunun alt tarafında LED ambiyans ışıkları var. Burası da çok yumuşak. Burada da bir alüminyum malzeme kullanılmış. Aracın dikişleri gerçek. Yeşil dikişler var. O dikişler de gayet güzel duruyor. Alt taraf sert plastik. Aracın arka kısmı da böyle. Koltuklar, arkadaşlar koltuklar çok rahat. Yani koltuk şeklini çok beğendim. Aracın arkasına şöyle bir oturalım. Şöyle geniş bir diz mesafesi var. Benim boyum 1.67. Şöyle yaklaşık bir karıştan fazla bir mesafe kalıyor. Alt kısımda, alt bölümde şaft tüneli yok arkadaşlar. Düz alt taraf. Orada çok
Üçüncü yolcu için büyük rahatlık. Yani koltuklar gerçekten çok rahat, yumuşak. Yani oturduğu zaman anlarsınız. Burada aydınlatma yer alıyor. LED aydınlatma var. Üst tarafta açılabilir panoramik sunroof var. O da şu anda perdesi kapalı. Arka tarafta havalandırma var. Ayarlanabilir. 2 tane de burada USB çıkışı var şarj için. Altta da bir telefon veya başka bir şey koymak için güzel bir yer var. Yani ben beğendim, güzel. Aracın arkası böyle. Koltuklar biraz farklı, sportif koltuklar. Yani arkadaki yolcu öndeki ön görüş alanı biraz kısıtlanabilir ama yani koltuklar çok rahat ve geniş olduğu için bence sorun olmaz. Arka taraf, ön taraf gayet rahat gözüküyor. Koltuklar bu arada ayarlı. Yani 4 ayar kademesi mevcut koltukların. Şöyle aracın bir arka taraftan ön tarafına bakalım. Aracın önünde böyle gözüküyor arkadaşlar. Şimdi aracın önüne geçelim. Ön tarafta da malzeme kalitesi arkayla aynı. Burası da yumuşak deri malzeme kullanılmış. Araçta Infinity ses sistemi var. Ses sistemi ben deneyimledim. Gayet güzel. Burada da LED ambiyans aydınlatmalar var. Şurada bir kapı cebi var. Biraz çok büyük sayılmaz ama güzel. Şöyle aracın koltuklarını göstereyim. Ayarlanabilir. Hafıza özelliği var mı onu bilmiyorum. Sormam lazım. Şuradan bagajı açabiliyorsunuz. Elektrikli bel destekli koltuklar. Gerçekten koltuklar çok rahat, çok güzel. Koltuklarını çok beğendim aracın. Şöyle aracın içine oturalım arkadaşlar. Şöyle deri bir direksiyon var, simidi var. Direksiyon gayet güzel. Küçük, çok büyük sayılmaz. Ekranını göstereyim size. Aracın gerçekten çok kaliteli ekranları var. Aracın ön bölümünde şöyle şurayı göstereyim arkadaşlar. Piyano bilek kaplama var burada. Vites seçici var. Kristal tarzında gayet güzel vites seçici var. Biraz Volvo'ya benziyor ama bence daha güzel olmuş. Burada park freni, start stop. Burada sürüş modu var. Elektrikli mod, hibrit mod. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu kısımda dörtlüler. Start stop'u kapatmak için tuş var. Burada aracın modlarını seçebiliyorsunuz. Araçta sanırım 5 tane farklı mod var. Yağmur, kum, kar, çamur modları gibi. Burada da klima ayarları var arkadaşlar şu bölümde. Şurada 2 tane kablosuz şarj alanı var. Gayet güzel. Koyduğunuz zaman direkt telefonu şarj ediyor. Havalandırma menfezleri güzel. Şurada piyano bilek. Burada ve bunun üstünde de bir aydınlatma var arkadaşlar ama şu anda anahtar olmadığı için size gösteremiyorum. Aracın ekranından bahsedeyim. Ekran 15.6 inç. Ve ekran çok şık dönebiliyor arkadaşlar. Ekranı çok beğendim. İşte BYD asistan, telefon, radyo, müzik, Spotify hepsi zaten yüklüyor. Android Auto, Apple CarPlay. Android Auto kablosuz bağlanıyor. Apple CarPlay bağlamak için kablo gerekiyor arkadaşlar. Bu biraz açıkçası beni üzdü. Buradan araç görüntüsüne bastığınız zaman aracın 360 derece görüntüsünü buradan görebilirsiniz. Şöyle göstereyim size. Yani kamera çok net. Buradan kamera açılarını değiştirebiliyorsunuz. Aracı yandan. Yani her açıdan görebilirsiniz. Önden, arkadan. Şöyle sadece çevresel koşulları bu şekilde izleyebilirsiniz. Yani 3 boyutlu da yapabilirsiniz. Şu anda 3 boyutlu. Yani gerçekten ben çok beğendim. Çok şık olmuş. Onun dışında ekranda her şey ekran üzerinde. Buradan klima ayarlarını ekrandan yapıyorsunuz arkadaşlar. Araç ayarları var. Temalar var. Tema seçebiliyorsunuz. Yani temaları değiştirebiliyorsunuz. Resim yükleyebiliyorsunuz. Duvar kağıtları duvar kağıdı yükleyebiliyorsunuz, pardon. Şimdi kullan diyelim.
Gördüğünüz gibi duvar kağıdı değişti. Yani çok şık oldu bence duvar kağıdı. Yani çok tablet gibi, yani bilgisayar gibi olmuş. Ben çok beğendim ekranı, arabanın ekranını ve çok net arkadaşlar bu arada ekran. Ve dokunma hassasiyeti çok hızlı. Hemen tepki veriyor. Anında tepki veriyor. Araçta birçok güvenlik donanımı mevcut. Yani 360 derece kamera zaten söylemiştim. Onun haricinde ön yolcu çarpışma, arka çarpışma, adaptif kruz kontrol, şerit takip asistanı gibi birçok güvenlik donanımı mevcut. Zaten bunlar şu anda çoğu araçta, yeni gelen çoğu araçlarda standart. Bazen de opsiyon. Bu araçta da opsiyonel standart olarak sunulmuş. Şurada head-up display alanı var. Ama aracın anahtarı olmadığı için şu an size gösteremiyorum head-up display'i. Ama görüntüsünü daha önce görmüştüm, gayet net. Bazı videolarda zaten görebilirsiniz. Görüntüsü çok net head-up display'in. Şurada makyaj aynaları, bunlar da led. Gayet güzel. Diğer tarafta da var led aydınlatma. Aracın iç çıkartları çok şık arkadaşlar. Yani ben aracı beğendim. Ya bu tabi tercih meselesi. Şöyle kapı kolunu da göstereyim size. Kapı kolu da gayet güzel. Aracın motoruna gelecek olursak arkadaşlar, katalog verilerinde 1 litre 0.9 litre yakıt tükettiği yazıyor. Bu arkadaşlar, bu sadece aracı elektrikli kullanırsanız şehir içi elde edeceğiniz değer 1 litre. Aracı karma kullanırsanız, yani plug-in hibrit modunda kullanırsanız yaklaşık değeri 5,5-6 litre civarında. Yani bu da bence güzel bir değer bu araba için. Büyük bir araba çünkü. Aracın ağırlığı yaklaşık 2 ton. O yüzden bence güzel, 5,5-6 litre güzel bir değer. Yani daha da düşürebilirsiniz. Toplam aracın menzili ortalama 1080 kilometre katalog verisi. Hani 1080 kilometre bilemiyorum, yani denemediğim için bir şey diyemiyorum. Bunu ancak kullanan arkadaşlardan öğrenebiliriz sonraki zamanlarda. Şu anda da araçlar satılmaya başlandı. Türkiye'de teslimatları başlandı. Bunu ilerleyen zamanlarda test videolarında belki görebiliriz. Yani uzun kullanım videolarında. Dediğim gibi şu anda katalog verisini söylüyorum ben size. Araç diğer plug-in hibrit modelden farklı olarak, yani diğer hibrit modelden farklı olarak motoru sürekli batarya destekliyor arkadaşlar. Batarya şarj etmek için. Yani motor bir jeneratör görevi görüyor. Gerektiği durumda araba destek olmak için devreye giriyor. Yani motor da direkt tekerlere güç verebiliyor. Yani bu teknoloji biraz şeye benziyor. Nissan'ın e-Power teknolojisine benziyor. Ondan daha farklı. Onun biraz daha gelişmişi diyebiliriz. Çünkü Nissan e-Power'da motor tekerlere aktarım yok. Aktarım yok, sadece jeneratör görevi görüyordu ve bataryayı şarj edemiyordunuz dışarıdan. Bunda farklı olarak hem bataryayı dışarıdan şarj edebiliyorsunuz, hem de motor tekerlere güç aktarabiliyor arkadaşlar. Motorun yaklaşık beygir gücü 90 beygir yanılmıyorsam. Yani 70 kWh 90 beygire tekabül ediyor. O yüzden motor gerekli durumlarda büyük ani hızlanmalarda, ani sollamalarda gibi bazı durumlarda devreye girebiliyor. Bana anlatılan bu teknik arkadaşlar tarafından. O yüzden yani daha farklı bir teknoloji diğer hibritlere göre. Bence gayet çok mantıklı. Yani şu anda elektrikli araca geçmek tereddüt ediyorsanız bence en mantıklı plug-in hibrit modelleri zaten. Ben de bu aracı almayı düşünüyorum. Şu an için ben de sıraya yazıldım arkadaşlar. Batarya 18 kWh bataryası var. Ve batarya hem AC hem de DC şarj edebiliyorsunuz bataryayı. Bu güzel bir özellik. Koltuklarda renk opsiyonu var arkadaşlar. Şu anda araç komple siyah. Koltuklarda siyah deri, vegan deri diye geçiyor. Koltuklarda lacivert, beyaz, yine siyah, kahverengi opsiyonu var ama şu anda bunlar Türkiye'de yok. Sipariş verebiliyorsunuz. Tabii geliş tarihleri değişebiliyor. Yani malzeme kalitesi üst seviyede. Yani fiyatta, Türkiye fiyatı şu anda kampanyalı olduğu için 2 milyon 90 bin TL şu anda kampanyalı olduğu için. Yani liste fiyatı da 2 milyon 300 bin TL olması lazım. Bence yine normal bu değer, çünkü aracın kendi segmentinde baktığınız zaman, yani Çin otomobiline saymazsak, yine plug-in hibrit olan model ne var? DS7 var mesela. Onun yaklaşık fiyatı 3 milyon TL. 2 küsür 3 milyon TL. Bence gayet mantıklı bu aracın fiyatı. Yani şu anki şartlarda tamam yüksek ama dediğim gibi yani diğer araçlara kıyaslama yaparsak bence fiyatı gayet iyi.
Teknolojisi de güzel. Yani hem hibrit olması hem istediğiniz zaman mesela şehir içinde tamamen elektrik kullanabiliyorsunuz. Yaklaşık 110 kilometre gösteriyor katılık verisi ama hani bunu deneyimlemek lazım. Yani işten eviniz yakınsa sürekli her gün elektrik kullanabilirsiniz. Bu da size çok büyük bir ekonomik katkı yapar. Onun haricinde çok mantıklı bir araç. Dediğim gibi hem elektrikli hem benzinli olması her iki kitleye de hitap edebiliyor araç. Videomun başında da bahsettiğim gibi videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Hoşça kalın.